civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Avianca'ya ait bir yolcu uçağı sabahın erken saatlerinde pistten yükseliyor. Her şey normal. Hava açık. Uçuş süresi kısa. Ancak birkaç dakika sonra uçak hiçbir uyarı vermeden radardan kayboluyor. Ne bir acil durum çağrısı var, ne de pilotlardan gelen tek bir mesaj. Sanki her şey bir anda kesilmiş gibi ve geride tek bir soru kalıyor. Gökyüzünde bu kadar kısa sürede ne olmuş olabilir? 1980'lerin sonuna yaklaşırken Kolombiya uzun süredir devam eden bir istikrarsızlık döneminin içindeydi. Ülkede bazı organize suç yapıları, devlet kurumları üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Bu süreçte yargı mensupları, gazeteciler ve siyasetçiler sık sık hedef haline geliyordu. Gündelik hayat ise belirsizliklerin gölgesinde ilerliyordu. 1989 yılına gelindiğinde bu tablo daha da kritik bir hal aldı. 1990 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken adaylardan Cesar Gaviria dikkat çekiyordu. Gaviria, bu yapılara karşı daha sert bir politika izlenmesi gerektiğini savunuyor ve açık bir duruş sergiliyordu. Aynı yılın Ağustos ayında bir Cumhurbaşkanlığı adayının hedef alınması ülkede büyük bir sarsıntı yarattı. Bu olay zaten hassas olan dengeleri daha da kırılgan hale getirdi. Üstelik risk yalnızca siyasi figürlerle sınırlı değildi. El Dorado Uluslararası Havalimanı bile 1989'un Mart ayında bir saldırıya sahne olmuştu. Kısacası o dönemde Kolombiya'da havalimanları, uçuşlar ve kamusal alanlar her an değişebilecek bir risk ortamının parçasıydı ve 27 Kasım sabahı gökyüzünde yaşananlar tam da bu atmosferin içinde gerçekleşti. Avianca Hava Yolları'na ait 203 sefer sayılı uçuş, o dönemde Kolombiya'nın en yoğun iç hatlarından birinde gerçekleştiriliyordu. Bu uçuşun arkasında ise oldukça köklü bir havayolu vardı. Avianca'nın geçmişi 5 Aralık 1919'a uzanır. Bu yönüyle şirket, günümüzde hala faaliyet gösteren en eski havayollarından biri olarak kabul edilir. Havayolu Kolombiyalı ve Alman girişimcilerin ortaklığıyla kuruldu. İlk yıllarında Barranquilla ile Bogota arasında düzenli posta uçuşları gerçekleştirerek ülkenin havacılık altyapısının oluşmasında önemli bir rol oynadı. Zamanla bu küçük girişim büyüyerek Kolombiya'nın ulusal taşıyıcısına dönüştü. 1940'larda gerçekleşen birleşmeler ve yeniden yapılanma sürecinin ardından şirket Aerovías Nacionales de Colombia adını aldı. Bu uzun isim ilerleyen yıllarda kısaltılarak bugün dünya genelinde bilinen Avianca markasına dönüştü. Yıllar içinde operasyonlarını genişleten havayolu hem Kolombiya içinde hem de uluslararası hatlarda güçlü bir ağ kurdu. 1989 yılına gelindiğinde ise Avianca ülkenin en geniş filolarından birine sahipti. Özellikle Boeing 727 tipi uçaklarla yürütülen iç hat seferleri Kolombiya'nın dört bir yanını birbirine bağlıyordu. Bogota ile Cali arasındaki hat bu ağın en yoğun rotalarından biriydi. Her gün iş insanları, öğrenciler ve aileler bu uçuşu tercih ediyordu. 203 sefer sayılı uçuş da bu yoğun ve düzenli operasyonun bir parçasıydı. Sabah erken saatlerde kalkıyor, kısa sürede varış noktasına ulaşıyor ve gün içinde benzer seferlerle tekrar ediliyordu. O sabah uçuşu gerçekleştirecek olan uçak bir Boeing 727 idi. Bu uçağın hikayesi ise 1960'ların ortasına kadar uzanıyordu. 1966 yılında üretildi ve aynı yıl ilk uçuşunu tamamladı. Kısa süre sonra dönemin en büyük hava yollarından biri olan Pan American World Hava Yolları'na teslim edildi. O yıllarda Boeing 727 kısa ve orta menzilli uçuşlarda en çok tercih edilen modellerden biriydi. Bu uçak tipi havacılık tarihinde önemli bir yere sahipti. Arka gövdeye yerleştirilmiş 3 adet Pratt Whitney motoru ve T şeklindeki kuyruk tasarımı uçağı hem kolay tanınır hem de teknik açıdan farklı kılıyordu. Her bir motor yaklaşık 5400 kilogram itme gücü üretiyordu. Kısa pistlere iniş yapabilme kabiliyeti ve düşük işletme maliyeti sayesinde bu model özellikle zorlu coğrafi koşullara sahip bölgelerde yaygın olarak tercih edildi. 1960'lardan 1980'lerin ortalarına kadar dünyanın dört bir yanında birçok havayolunun filosunda kendine yer buldu. Pan American filosundaki hizmetini tamamladıktan sonra 1975 yılında Avianca tarafından satın alındı ve Kolombiya iç hatlarında aktif olarak kullanılmaya başlandı. Aradan geçen yılların ardından 1989'a gelindiğinde uçak yaklaşık 23 yaşındaydı. Bu o dönem için son derece olağan bir durumdu. Üstelik uçak düzenli bakım süreçlerinden de eksiksiz şekilde geçiriliyordu ve o sabah uçak Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda 203 sefer sayılı uçuş için kalkış hazırlıklarını sürdürüyordu. Uçuşun kaptan pilotu 40 yaşındaki Jose Ignacio Osa Aristizábal'dı. Avianca bünyesinde uzun yıllar görev yapmış deneyimli bir havacıydı.
Yardımcı pilot koltuğunda 22 yaşındaki Fernando Pizarro Ezguerra bulunuyordu. Genç bir pilot olan Pizarro, eğitimini tamamlamış ve Avianca bünyesinde görevine yeni başlamıştı. Boeing 727'nin 3. kokpit üyesi olan 34 yaşındaki uçuş mühendisi Luis Jairo Castiblanco Vargas da görev başındaydı. Uçağın yapısı gereği bu 3 isim uçuş boyunca kokpitte birlikte çalışıyordu. Kabin ekibinde ise 3 hostes görevliydi. Toplam mürettebat sayısı 6 kişiden oluşuyordu. O sabah 101 yolcu uçağa bindi. Kimi iş toplantısına yetişmeye çalışıyor, kimi ailesini ziyarete gidiyordu. Bogota ile Cali arasındaki bu 45 dakikalık uçuş pek çoğu için defalarca yapılan bir yolculuktu. Uçağa binen yolcuların hiçbiri o sabah kendilerini nelerin beklediğinden haberdar değildi. 27 Kasım 1989 sabahı. El Dorado Uluslararası Havalimanı her zamanki düzeni içinde güne başlamıştı. Sabahın erken saatlerine rağmen hem pistte hem terminalde yoğun bir hareketlilik vardı. Hava koşulları uçuş için elverişliydi. Görüş açıktı ve operasyonları etkileyen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyordu. Tüm hazırlıklar planlandığı şekilde tamamlandı. Boeing 727 kalkış için piste doğru ilerledi. Kokpitte son kontroller titizlikle yapıldı. Motorlar, uçuş sistemleri ve kontrol yüzeyleri normal değerler içindeydi. Kaptan pilot Jose Ignacio Ossa Aristizabal kuleyle son temasını kurdu ve kalkış iznini aldı. Saat 7:13'te uçak pistten ayrıldı. Kalkış sorunsuz gerçekleşti. Uçak, Bogota'nın batısında uzanan And Dağları'nın silüeti üzerinden güneybatı istikametinde tırmanışa geçti. Bu aşamada motor gücü kademeli olarak ayarlanıyor, uçak planlanan tırmanış profiline uygun şekilde irtifa kazanıyordu. Kabin içinde yolcular yerlerine yerleşmişti. Kalkışın ardından yaşanan hafif titreşimler giderek azalıyordu. Bazı yolcular gözlerini kapatmış, bazıları pencereden dışarıyı izliyordu. Uçuşun henüz başındaydılar. Kokpitte ise tüm göstergeler normal sınırlar içindeydi. Hız, irtifa ve motor parametreleri planlandığı şekilde ilerliyordu. Telsiz iletişimi kesintisizdi. Kaptan Ossa, tırmanış sırasında kuleyle son rutin iletişimini gerçekleştirdi. Herhangi bir olağan dışı durum bildirilmedi. Uçak, Soacha üzerinde ilerlerken yaklaşık 4000 metre irtifaya ulaştı. Hızı ise saatte 794 km civarındaydı. Saat 07:18. Kalkışın üzerinden yalnızca 5 dakika geçmişti. Ve tam bu noktada gökyüzündeki sessizlik bir anda yerini şiddetli bir patlama sesine bıraktı. Soacha kasabasında sabah işlerine çıkmış bir tanık, duyduğu gürültüyü ilk anda sıradan bir ses sandı. Ancak başını kaldırdığında gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Uçağın bir bölümünden alevler yükseliyordu. Yalnızca birkaç saniye içinde ikinci bir patlama sesi duyuldu. Bu kez çok daha güçlüydü. Bu patlamanın ardından uçak havada bütünlüğünü kaybetti. Gövde ikiye ayrıldı. Burun ve kuyruk bölümleri birbirinden koptu. Enkaz, yakıtın tutuşmasıyla birlikte aşağı doğru savrulmaya başladı. Kasaba sakinlerinden Mario Vazquez o anı şöyle anlatacaktı. Önce büyük bir patlama sesi duydum. Elektrik trafosu patlamış gibi düşündüm. Başımı kaldırdım ve gökyüzünde bir uçağın parçalandığını, parçalar ve eşyaların yağmur gibi düştüğünü gördüm. Enkazın yayıldığı alan, Soacha çevresinde yaklaşık 5 kilometrelik bir yarıçapa ulaştı. Uçağa ait yapısal parçalar, yolcu eşyaları ve uçuşa dair birçok unsur geniş bir alana dağıldı. Kuleye geri dönüş iletişimi gelmedi. Herhangi bir acil durum çağrısı alınmadı. Kara kutular daha sonra incelendiğinde kokpit ekibinin tepki vermesine zaman kalmadığı anlaşıldı. Yaşanan olay uçağın yapısal bütünlüğünü saniyeler içinde ortadan kaldırmıştı. İçeride ne bir uyarı alınabildi ne de herhangi bir müdahale mümkün oldu. Uçaktaki 101 yolcu ve 6 mürettebatın tamamı toplam 107 kişi hayatını kaybetti. Yere düşen enkaz parçaları kasabada 3 kişinin daha yaşamını yitirmesine neden oldu. Kazanın ardından Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi kısa sürede acil durum protokolünü devreye aldı. Başkente yaklaşık 15 ile 20 kilometre mesafedeki Soacha bölgesine ordu ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar sürerken El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda bekleyen yolcu yakınları gelişmeleri takip ediyordu. Saatler ilerledikçe kazanın boyutu netleşti. Kaza kısa sürede uluslararası bir soruşturmaya dönüştü. Boeing teknik ekiplerini Kolombiya'ya gönderdi. Kolombiya hükümeti resmi soruşturmayı başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi ve FBI da sürece dahil oldu. Yolcular arasında Amerikan vatandaşlarının bulunması, Amerika Birleşik Devletleri'nin soruşturmaya katılmasını sağladı. Enkazdan kara kutu ve uçuş veri kayıt cihazı çıkarıldı ve analiz süreci başlatıldı. İlk değerlendirmelerde olayın teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı incelendi. Ancak enkazın geniş bir alana yayılması, görgü tanıklarının birden fazla patlama sesi duyduğunu belirtmesi ve uçağın havada dağılma şekli bu ihtimalin zayıf olduğunu gösterdi.
Detaylı inceleme için bazı parçalar FBI laboratuvarlarına gönderildi. Yapılan analizlerde uçağın merkezi yakıt deposu çevresinden alınan örneklerde RDX ve PTN türü kimyasal bileşikler tespit edildi. Bu maddeler patlayıcı düzeneklerde kullanılan bileşenlerdi. Elde edilen bulgular doğrultusunda kazanın nedeni netleşti. Uçak teknik bir arıza sonucu değil, uçağa yerleştirilen bir patlayıcı düzeneğin etkisiyle parçalanmıştı. Kara kutu kayıtları da bu durumu destekledi. Patlama öncesinde kokpitte herhangi bir uyarı veya anormal durum kaydedilmemişti. Bu durum olayın çok kısa sürede gerçekleştiğini ve mürettebatın müdahale edemediğini gösterdi. Bu noktada soruşturma iki temel soruya odaklandı. Bu düzenek uçağa nasıl yerleştirildi ve olayın arkasında kim vardı? Soruşturma bulguları ve sonrasında yürütülen yargılamalar, Avianca 203 seferinin arkasında Medellin kartelinin bulunduğunu net biçimde ortaya koydu. Kartelin lideri Pablo Escobar, 1990 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğrudan etkilemeye yönelik bir plan hazırlamıştı. Bu planın hedefinde aday Cesar Gaviria yer alıyordu. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede kararlı bir duruş sergileyen Gaviria, bu nedenle kartelin öncelikli hedeflerinden biri haline gelmişti. Escobar'a ulaşan istihbarat, Gaviria'nın 27 Kasım sabahı bu uçuşta olacağını gösteriyordu. Bu bilgiye dayanarak uçak patlayıcı bir düzenekle hedef alındı. Ancak Gaviria o sabah uçağa binmedi. Güvenlik danışmanlarının uyarısı üzerine programını son anda değiştirmişti. Uçak hedef alınan kişi olmadan havalandı ve 107 kişi hatalı istihbaratın kurbanı oldu. Gaviria, 1990 seçimlerinde oyların %48'ini alarak Kolombiya Cumhurbaşkanı seçildi. Soruşturma derinleştikçe patlayıcı düzeneğin uçağa nasıl sokulduğuna dair kritik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Planın merkezinde 18A ve 18K koltuklarının bulunduğu bölüm vardı. Bu bölge, uçağın merkezi yakıt deposunun hemen üzerindeydi. Son anda bu koltuklarda oturan iki kişiden biri uçaktan indi, diğeri ise yerinde kaldı. Uçakta kalan kişinin Alberto Prieto adlı genç bir Kolombiyalı olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler, Prieto'nun olayın gerçek boyutundan tamamen habersiz olduğunu ortaya koydu. Kendisine anlatılanlara göre yanındaki küçük cihaz bir ses kayıt cihazıydı ve uçak havalandıktan kısa süre sonra bunu çalıştırması istenmişti. İyi bir ödeme teklif edilmişti. Görevi ise yalnızca yakınında oturan bir çiftin konuşmalarını kaydetmekti. Elindeki nesnenin gerçekte ne olduğunu bilmiyordu. Cihazı çalıştırdı ve sonrasında yaşananları artık biliyorsunuz. Prieto, bu olayın en trajik figürlerinden biriydi. Neyin parçası haline getirildiğini bilmeden doğrudan kandırılmış genç bir yolcu. Bu detay, yaşanan trajedinin en çarpıcı ve ağır yönlerinden birini oluşturuyordu. Saldırının Medellin karteli tarafından organize edildiği ve operasyonun Dandeni Muñoz Mosquera tarafından yürütüldüğü belirlendi. La Kika lakabıyla bilinen Muñoz Mosquera, kartelin en kritik operasyonlarında görev alan isimlerden biriydi. Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildikten sonra 1994 yılında New York'ta iki ayrı davada yargılandı. İlk dava sonuçsuz kaldı. İkinci davada ise suçlu bulunarak 2 kez ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Yıllar sonra 2016'da Kolombiyalı bir gazete farklı bir iddia ortaya attı. Yayımlanan araştırmada patlamanın yakıt pompası arızasından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü. Ancak bu iddia hem Avianca hem de kurbanların aileleri tarafından kesin bir dille reddedildi. Çünkü yapılan kimyasal analizler ve mahkeme kararları olayın gerçek nedenini çok daha önce açık ve net biçimde ortaya koymuştu. Avianca Hava Yolları'nın 203 sefer sayılı uçuşu, havacılık güvenliği literatüründe çok özel bir yer tutar. Bu kaza, bir teknik arızanın ya da pilotaj hatasının değil, sivil bir yolcu uçağının kasıtlı olarak hedef alındığının tescillendiği vakaların en trajik örneklerinden biridir. 1988'de İskoçya'nın Lockerbie semalarında Pan Am 103 bombalandı, 270 kişi hayatını kaybetti. Bundan yalnızca bir yıl sonra Avianca 203 aynı yöntemin Kolombiya'daki bir yansıması oldu. Bu iki olay 1980'lerin sonunda uluslararası sivil havacılığın güvenlik sisteminin ne kadar ciddi açıklar barındırdığını dünyaya gösterdi. O dönemde plastik patlayıcılar havalimanlarında kullanılan geleneksel tarama sistemleriyle tespit edilmesi son derece zor maddeler arasında yer alıyordu. Bagaj güvenlik prosedürleri günümüz standartlarıyla karşılaştırıldığında oldukça yetersizdi. Yolcuların kimlik doğrulama süreçleri ve eşya kontrolleri için gerekli teknolojiler henüz yeterince gelişmemiş ve sistemlere entegre edilmemişti. Bu kazanın ardından Kolombiya, havalimanı güvenlik uygulamalarını köklü biçimde gözden geçirdi. International Civil Aviation Organization ise üye ülkelere yönelik bagaj kontrolü ve yolcu güvenliği standartlarını daha sıkı hale getirdi. Tüm bu gelişmeler, havacılık güvenliğinin yalnızca teknik unsurlarla değil, çok katmanlı ve kapsamlı bir güvenlik yaklaşımıyla ele alınması gerektiğini açıkça ortaya koydu. 27 Kasım 1989
Soaça semalarında her şey saniyeler içinde sona erdi. Kısa bir yolculuk olarak başlayan uçuş, daha ilk dakikalarında felakete dönüştü. Uçaktaki 107 kişiyle birlikte yerde bulunan 3 kişi de hayatını kaybetti. Hedef alınan kişi ise o uçakta değildi. 110 insan hesaplanmış bir saldırının kurbanı oldu. Bugün Avianca Hava Yolları'nın 203 sefer sayılı uçuşu yalnızca bir kaza değil, havacılık tarihine kazınmış karanlık bir dönüm noktası olarak hatırlanıyor. Gerçekler ortaya çıkarıldı ama kaybedilen hayatlar asla geri gelmedi. Bu video, resmi soruşturma raporları, mahkeme kayıtları, FBI laboratuvar belgeleri ve uluslararası havacılık arşivleri temel alınarak hazırlanmıştır. Bazı anlatım bölümleri akıcılık amacıyla sadeleştirilmiş olsa da aktarılan tüm bilgiler 27 Kasım 1989'da yaşanan gerçek bir havacılık olayına dayanmaktadır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu olayda sizi en çok etkileyen ya da düşündüren detay neydi? Yorumlarda mutlaka paylaşın. Bir sonraki havacılık kazaları videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.